Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine sohbet videolarımızdan Ramazan sohbetleri. Ramazan sohbetleri. İftar sonrası çayını kahvesini alan gelsin. Evet, geyik muhabbeti burada. Boş muhabbetlere geçen videolardan birinde futbol demiştik ya. Boş muhabbetlere paydos. Gel burada gerçekten bir şeyler yaşamış görmüş insanlardan ne bileyim fikir alma gibi olur. Nasihat dinleme gibi olur. Sırf sohbet olabilir. Yani illa böyle çok da büyük bir mana yüklemeye gerek yok. Bu seride daha önce keşkelerimi ve iyi kilerimi yapmıştık. Şimdi sırada ne var sayın yönetmenim? Sonradan kıymetini anladıklarım. Sonradan kıymeti anladıklarım. Bunu da niye ayrı bir başlık yaptık? Aslında keşkelerimle iyi kilerimle böyle zaman zaman değindiğimiz üzere keşkenin bittiği yerde iyi kilerim, iyi kiminin bittiği yerde genelde keşkelerim olmuyor ama hani iyi kilerimle keşkelerim iç içe geçtiği için hani ayrı bir başlıkta da sonradan kıymetini anladıklarım. Mesela sonradan kıymetini anladığım benim spor dediğim şeyle çok erken başlamak. O zamanın içinde sadece belki bir sözle bir travmayla daha önceki videoda bahsettiğim gibi onunla mücadele etme gayretiyken sonradan gerçekten hayatımın bir rutini olması benim sonradan kıymetini anladığım bir şey. Yani rutine bindikten sonra kıymetini anladım ve bilinçli olarak sürdürdüğüm bir şey oldu. Ya da ilk videolarda keşke bu kadar kitap okumasaydım diye basit bir ironi yaptım ama gerçekten de o kitap okuma alışkanlığı ilk başta bir kaçışken ya da ilk başta sırf bir merak duygusuyken onu hayatımın rutinine getirmem. Sonra merak ettiğim konuları daha disiplinli üzerine gidip okumaya gayret etmem. Yine bir sonradan kıymetini anladığım husus oldu. Yani okul mesela sonradan kıymetini anladığım bir şey oldu benim aslında. Hani ilkokulu, ortaokulu gene az çok kendimce başarılıydım ama sonradan kıymetini anladım. Yani şu anki aklım olsa derler ya. Şu anki aklım olup gitsem ilkokulu falan o konuları çok daha bilinçli okurdum. O döneme çok daha bilinçli yaklaşırdım mesela. Sonradan kıymetini anladığım o oldu. Ama çocuktu. Evet ama çocuktum işte. Bilemezdin. Bilemedim zaten. Bilseydin zaten bir problem olurdu. Yani sosyopat falan oluyorlar değil mi? Onlar böyle etrafa Evet. böyle garip garip bakıyorlar hani. Daha bu akşam benzer bir şey izledik öyle. Evet, Öyle ay, olurdu. 16 yaşında bir kız Allah'ım sosyopat Evet. etrafının zihniyle oynuyor, çok korkmuştum. Evet. Yani öyle olurdun. O yüzden öyle olmaması da iyi bir noktada. Yani O da bir şeylerin kıymetini bilmek çünkü. yani Bilerek gitseydin bu sefer kıymetini bilmezdin. sonradan kıymetini anladığım mesela yine dil öğrenmeyi gerçekten sonradan ne demek olduğunu anladım. Şu anda çok daha önceden mesela dil meselesinin önemini kavrayabilseydim hani 5.000 6.000 kitap okuyacağım ama 1.000-2.000 kitap daha az okurdum ya da bunları biraz daha İngilizceyi daha erken yaşlarda halledip muhakkak ne bileyim bir Arapça, Fransızca ya da Orta Asya'dan bir Türkçe lehçesi, dili öğrenmeyi çok isterdim. Mesela benim en büyük kıymetini sonra anladığım, en büyük belki keşkelerimle karışık diyebileceğim şey dil mevzusu oldu. Şu anda çat pat bir İngilizce ile bir şeyleri kör topal götürmektense hani sonradan ne kadar önemli olduğunu anladım. Belki bu yaşımda en az 3-4 tane dili en azından okuyup yazabiliyor olmak, en azından o dillerde bir makaleyi okuyup anlayabilmek, lügatla da olsa çok çok isterdim mesela. O sonradan kıymetini anladığım bir şey. Yine sonradan kıymetini anladığım bir şey. Ben hep sosyal bilimler ağırlıklı okumalar yaptım. Temel bilimlerinde özellikle. Ama en azından basit pozitif bilimlerde de hani örnek veriyorum izafiyet teorisini yani Bernard Russell'ın felsefi makalelerini okuyana kadar biraz da gerçekten onun matematikle ilgili görüşlerini okusaymışım. Hani biraz da analitik düzlemde basit felsefe mantıktaki gibi şeyleri zaten az çok biliyorduk ama yani gerçekten doğa bilimlerine belki biraz daha erken yaşta aşina olabilirdim. Çünkü o da insana çok şey katıyor. Tabiatın akışında sosyal bilimlerin öğreneceği çok şey var. O da sonradan kıymetini anladığım bir şey oldu benim. Evet sayın yönetmenim siz konuşun biraz da. Hep ben konuşuyorum siz de böyle kafa sallıyorsunuz. Ben anlatıyorum bak ben böyleyim şu anda. Ben böyleyim. Bıdı 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 anlatıyorum o da böyle yapıyor. Bıdı 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 Ama bıdı. seni uzun süredir duyamadılar. Bıdı 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 Seni bıdı bıdı. duysunlar. Ya Sen benim yokken ben çok gasp ettim kanalı. gene bir şey verelim. Neredeydim ben?
Neredeydin sen? Ben neredeydim? Niye yoktum? Haftada 2 tane uzun uzun kitap incelemesi yapan adam neredeydi son 2 aydır? Dıdıdıdım. Az sonra. Çok yakında. Pek yakında. Neredeydim? Öyle biliyor ki. Buralarda yoktum. Neredeydim? Hatta sağ olsun Oya kardeşim. Kanalın sesi nerede? Göremiyoruz düzenli. Kız korktu. Kız korktu. Dedi benim bir abim vardı. Haftada 2 tane video atardı. Ne oldu o yok. Ya Falan dedi. Kıyamam. Buralardayız kardeşim. Gene görüşeceğiz. Sana gene kitap nasip alacağız. olmadı gitmek. Nasip olmadı. Aynen. O yayı da bir daha bir görelim. Onu asıl alacağım. Kitabı alamadım ya. Onu alayım. Evet. Evet. Sonradan kıymetini anladım. Başka ne olabilir? Sonradan kıymetini anladım. Gene okumayla ilgili olacak ama kanalın da konseptine uygun bir şey bu. Hani daha disiplinli okumayı sonradan kıymetini anladım. Yani lise sonunda falan artık ben sistematik olarak bak bu sosyoloji, bu psikoloji, bu felsefe, bu mantık, bu ilahiyat, bu teoloji, hani bunlar böyle ayrı ayrı ya da bunlar şu alanlar ortak, bu alanlar ayrılıyor gibi. Hani elime ne geçiyorsa okuyor gibiydim. Yani bir gün 5. sınıfta Küçük Vampir serisinin 7. cildini okurken ertesi gün Suç ve Ceza'yı okuyordum falan. Yani hani o kadar dengesiz bir okuma. Ama çocukluk öyle bir şey aşkım. Yani. Yani ne Ama işte yapalım? bu videonun konusu konudan kıymetini anladım ya işte. Ama yani Kıymetini sonradan anladığım büyüdükçe bu olan oldu. bir şey. Ne Yani yapalım? böyle kör testereyle mukavva keser gibi hatır hutur. Hani gerçekten çok dağınık bir okumayla. Hani benim ilk okuduğum 1500-2000 kitap gerçekten çok dağınık, çok ayrı. O yüzden belki de çoğu hayatımda tam yer etmedi, tam anlayamadım. Mesela şu anda belli bir sistem dahilinde okuduğum kitaplar ruhumda, kafamda, ne ister akademik çalışmamda, ister yazdığım şeylerde ya da burada sunarken bir bütünün parçaları gibi. Kanalda öyle oldu ya zaten. Hani bir tarafta Mustafa Öztürk Hoca, bir tarafta Ahmet Yaşar Hoca, aşağıdan şey geliyor, bir tane antropolog geliyor falan. Hani olay bir bütünün parçaları ya da hani Zygmunt Bauman'la Bay Çulhan'ın aynı anda belli konuları anlatması. Hani şu kanalda yaptığım sistematik sunumu kendi hayatımda okuduğum mesela ilk 1500-2000 kitapta yapamadım ben. Sonradan kıymetini anladım. Gerçekten bir olaya sistematik belli derecelerle basamak basamak ilerleme şeyi oldu. Onu anladıktan sonra şöyle oldu ama zaten bir konuyu öğrenmek, bir derse çalışmak çok kolay hale geliyor. Evet. Hani ders çalışmak çok kolay hale geliyor. İnsanlar mesela günümüzde sınavlara hazırlanıyor. İnsanlar bir KPSS'ye çalışıyor 1 yıl. Bir ALES'e çalışıyor 1 yıl. Bir herhangi bir kurum sınavına çalışıyor 1 yılını ayırıyor. Ya bir sınava 1 yıl ayrılmaz arkadaşlar ve hayatını kapatıyor. Her şeyi kapatıp 1 yıl bunu ayırıyor. Şey var ya, KPSS'ye çalışıyor diyor. Çok mesela ilişkisini bitirenler var. Ya böyle saçmalık mı olur Nişan ya? atanlar var. Arkadaşlar ben Var. KPSS'ye 3 haftada mı 1 ayda mı ne çalıştım? Ve yani 90'ın üzerinde puan aldım. İşte şu anda çalışıyorum falan yani. Hani gerçekten bu benim çok zeki olmamla alakası yok. Öyle ortalamanın çok üstünde bir IQ'm falan yok. Ama buraya kadar anlattığımız o keşkelerin ve iyikilerin videolarında olduğu gibi sonradan kıymetini anladığım bir şey de bu. Hani gerçekten bir konuya sistematik yaklaşmak, bir konuyu öğrenmek, bir bilgiyi öğrenmek, almak, o bilgiyi içselleştirmek, o sistemi e, bir defa kazandığınızda benim sonradan kıymetini anladığım bir şey bu. Hayatımız yani ilk başta yapabilseydim şu anda olduğumun en az 3 katı bir yerdeydim. Ama şu an değilim. Haliyle bu aşamaya gelince ne oluyor? Bunun kıymetini anlayıp tekrar hayatının da uyguladığında herhangi bir milletin 1 yılda hazırlandığı sınava yani 1 ayda, 1,5 ayda hazırlanabiliyorsun. Değil mi? Ne? Yapabiliyorsun. Yapmışlığım var. Yok, onun için demiyorum. Haliyle o gerçekten sizin en azından bu videonun bir amacı olsun. Bunun kıymetine bir an önce varın. Bundan önceki keşkelerin ve iyikilerin videosuyla da birleştirerek sonradan kıymetini anladığınız bir şey. Hani sistemli öğrenme. Bu da şey gibi olmasın. Kanalın konseptine uygun olsun diye genelde kitaptan okumadan gidiyorum ama bu her şeyle ilgili arkadaşlar. Hani önünüze bir sorun çıktı. Bir zanaat ehlisiniz. Bir problem çıktı. Bir esnafsınız. Fark etmez. O sorunla sistematik olarak hani o sorunu nasıl analiz ederim? Parçalara bölüp adım adım nasıl çözerim meselesi gerçekten bir problemi çözme yeteneği çok önemli bir şey. Ve bu benim sonradan kıymetini anladım ve sonradan iyi ki anladığım dediğim bir şey oldu. Hala da kullanıyorum hayatımda. Hani ben her kitabı öyle ele alıyorum.
Bazen kitap sunumlarında görüyorsunuz mesela altını çizmişim, köşesine belli kelimelerle not almışım. O kelimelerin kelime seçimi mesela belli bir metodoloji gereği. Ben çünkü o kitabı size sunduktan sonra ya da sunmadan önce o kelimeleri bir yere kaydediyorum. O kelimenin karşılığı olan alıntıyı ve sayfayı bir yere kaydediyorum. Hani sistemli bir şekilde gidiyorsun. Bu saatten sonra okuduğun her kitap bir şekilde hayatına verimli bir şekilde dönüyor. Yoksa okudun geçtin olur. Ya da okudum ama hiçbir şey hatırlamıyorum gibi olur. Kürk Mantolu Madonna'yı okudunuz mu? Okudum ama anlatamam. Ay, öyle bir şey geldi. Önüme bir reels geldi arkadaşlar da. Bir Gündüz Kuşağı programında Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'yı işte okudunuz mu diyor. Ben okudum diyor orada. Nasıldı, ne anlatıyordu diyor. Kadın okumamış ama nasıl sallıyor, nasıl sallıyor. Kıyamam. Rezil oldu. Ya. Üzüldüm yani. O duruma düşmemek için, hani okuyup da o hale düşmemek için gerçekten sistematik ilerlemek önemli. Siz neyin sonradan kıymetini anladınız? Bulaşık makinesi. Ay. Tabii. Doğru. Anlat sen anlat. Varken insan kıymetini bilemiyor arkadaşlar. Anlat derken hadi anlat. Şikayet et beni. Ben de baba evinde şöyleydim de anlat. Yok ya, ondan alakalı değil ki, o evimizin küçük olmasıyla ilgili bir durumdu. 3 sene bulaşık makinesi olmadan yaşadım. Hayatımda ilk kez. Bir eşim yıkıyor, bir ben yıkıyorum. Bir eşim yıkıyor, bir ben yıkıyorum. Allah'ım, bulaşıklar. Yıkarken de hep şeyi soruyoruz. Ya biz 2 kişiyiz ve günde bir öğün yemek Evet. yiyoruz. Bu bulaşık nasıl bu kadar olabilir? Yardım çığlıkları. Ay neler neler. Çok çok kötü, çok zor bir dönemdi. Derken nihayet geçen senenin sonunda aldık ya, böyle gözüm gibi bakıyorum. Gidiyorum, seviyorum. Ne güzel yıkıyor falan diyoruz. Çok güzel yıkıyor canım benim ya. Değil mi? Çok seviyorum onu. Evet. O çok kıymetli. Ama işte insan böyle alışınca, hep elinin altında olunca gerçekten kıymetini bilmiyor yani. Arkadaşlar bir şeylerin kıymetini bilmek için gerçekten yokluğunu çekmek lazım. Aynen öyle. Günümüzün belki de en büyük sorunlarından biri bu. İster zengin olsun ister fakir, herkes belli bir vasatta konforla doğuyor. Evet. Hani daha işçi çocuğunun elinde de ne bileyim zengin çocuğun elinde de benzer özellikler olan akıllı telefon var. Tamam, birinde bilmem ne marka 70 bin liralık akıllı telefon var ama fakirde de şey yok yani, tuşlu telefon yok. Fakirde de daha özellikleri düşük ama aşağı yukarı aynı şeyleri yapabilen, Bizim yani telefonda. yani zenginin çocuğu da şey yapmıyor yani, işte bak ben bu telefonda video çekip atabiliyorum YouTube'a, yükleyebiliyorum falan. Ama zenginin çocuğu da o çok yüksek özellikli telefonuyla şey kaldırmıyor. Ne derler ona? Roket kaldırmıyor. WhatsApp'a giriyor. Ne haber canım diyor. Video izliyor YouTube'dan falan. Yani. Haliyle belli bir vasatta herkes vasatın konforunda birleşti. Fakir de zengin de belli standartlarla dünyaya geliyor ve belli şeylerin yokluğunu artık kimse çekmiyor. Ben hala ayakkabımı diktiriyorum. Hala pantolonuma ya da bir şeye yırtıldığında yama yaptırıyorum. Evet. Israrla. Hala eskimiş tişörtlerimi atmıyorum. Evin içinde rahat, yırtık da olsa giyiyorum. Giyiyoruz. Giyiyoruz, evet, beraber giyiyoruz. Ama günümüzde artık herkesin elinde belli özelliklerde telefon. Kimse artık bir şeye yama yaptırmak, ayakkabı diktirmek yok. Ya da bir değil birden fazla ayakkabı. Ve bu mesele sadece kadınlara özgü değil, erkeklerde de aynı. Erkekler, yani ben son 10 yıldır aynı montu giyiyorum. 20 yıldır aynı çantayı kullanıyorum. Bu rakamları biraz abartıyorum ama gerçekten öyle arkadaşlar. Çünkü 15 yıl önceki bir fotoğrafımı bugün Facebook bana söyledi ve üzerimde şu anki olan tişört var. Onu gördüm. Yani duruyor. Yırtılmış biraz. Yıpranmış ama hala bedenimi kapatıyor. Evde giyiliyor mu? Giyiliyor. Niye atayım? Ya da yenisini niye alayım? Gibi. Artık kimse bu tarz şeylere dikkat etmiyor. Kıymet bilmemek oradan geliyor aslında. Nasılsa alırım. Tabii nasılsa yaparım. alırım ve alırım derken herkes borcu alıyor, harcı alıyor. Geleceğinden alıyor. Aslında bir ekonomistin de kanalda kitabını sundum mu hiç bilmiyorum ama sizin bir şeye harcadığınız şey para, aslında para değil arkadaşlar, zaman. O paranın muadili olan zamanınızı siz harcıyorsunuz. Örnek veriyorum, bir ayakkabıya kaç bin lira veriyorlar şu anda ayakkabı? Bayağıdır ayakkabı Biz da bayağıdır almıyoruz. biz bayağıdır ayakkabı En da son almıyoruz. Kızılay'da böyle çakma ayakkabı yapabilirdim. Kız en son dediğin o 3 yıl önce falandı. Ha, biz evlenirken almıştık. Evet, 3,5 yıl önceydi o. Doğru. O zaman bir ayakkabı sormuştuk biz.
Kaç paraydı o zaman? Kaç paraydı, çok gelmişti. 1500 lira falandı. Çoktu o dönem Çok için geldi ama. bize. Almadık. Çünkü biz gittik 400'e benim sporlarımı aldık. Evet. Sonra bu sene onları ben bir tekrar tamir ettirdim. Aynen. Tamir ettirdik. Çünkü bir daha diye. gidip alsam şimdi kim bilir kaç para Çok para ama olmuştu. 250 liraya mı ne tamir ettirdik. Evet. İşte bir astar attırdık. Rahat oldu. Oldu yine. Benim ayakkabım patlamıştı. Evet. Bir tane ayakkabım var. Onu diktirdim 100 liraya. Evet. O da gider şimdi bayağı. Gider canım. Gider. Yani. Haliyle yani bu tarz şeyler kalmadı. Herkes yenisini aldığı için ve kıymetini kimse bilmiyor o yüzden. Yani bir ayakkabı, bir tişört yani ya da karnını doyurma meselesi. Hani tamam günümüzde artık kimse açlık çekmesin ama zamanında en azından ben önceki videolarda bahsettiğim bir arkadaşım vardı. Emre. Hani böbreğimi istese veririm ama 1,5 yıldır konuşmuyorum dediğim o arkadaşla biz bir kuru ekmeği falan paylaştık. Fakirliğin dibini yaşıyoruz. Yani öyle bir açlık dönemimiz. Ama haliyle bugün gerçekten karnın doyunca neye şükredeceğini, neyin kıymetini bileceğini biliyorsun. Ayağında bir ayakkabı olunca. Ya da yine önceki videoda dediğim gibi seni terk eden biri olduğu için zamanında ve onun acısını, o terk edilmişlik, o yalnız kalmışlığı yaşadıktan sonra bu yası, bu acıyı da yaşayıp da ya aslında değmeyen birine bu sevgiyi verdiğini anladıktan sonra hayatına benim hanımım gibi tatlı bir kız gelince gerçekten seven birine gerçekten kıymetini bilerek değer vermek o ayrı bir lezzet, o ayrı bir tat. Gerçekten yani. O Sonra şey oluyorsun değil mi? Ay ben sevilebiliyormuşum. tabii. Onu yani anlıyor falan. çok fena ya. Ben eskiden sevilmemişim. Bizim Tabii. ilişkimizin ilk bir senesi eşimin böyle durduk yere aydınlanma geçirmesiyle geçmişti. Evet. Durup şu an sevilmediğimi idrak ettim geçmişte bir saniye. Sonra oturup hanımla dedikodusunu yapıyorduk. Şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle yaptı, böyle. Ay arkadaşlar gerçekten kıymetini anladığım bir şey de şu oluyor. Gerçekten seven ve sevilen bir ilişki içindeyken geçmişin dedikodusu bir başka güzel. Çok tatlı oluyor. Çok tatlı oluyor. Yani hanımla oturup ister hanımın ister senin geçmişindeki illa gönül meselesi değil. Arkadaş olur şey olur hayatına girip çıkmış her türlü şeyin dedikodusu. Anam 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 bir tatlı oluyor. Çok kıymetli arkadaşlar çok. Yani o dedikodunun tadı mükemmel bir şey. Çok başka ya. Çok başka. Arkadaşlarımla bile öyle dedikodu Ya arkadaş yapıyoruz. falan yalan arkadaşlar. Yok yani. öyle bir şey yani arkadaşla falan. Yani çok kaba bir tabir gibi gelir ama hani koynuna almadığın kişiyle dedikodunun tadı olmaz. Dedikodunun tadı koyun koyuna yapılır. Gece yatakta yapılır. Gece yatakta yapılır. Uyumadan gerçekten. önce Uyumadan bilincin önce. artık o rehavetin zirvesindeyken bütün bilinç duvarların yerle birken bilinç dışın olduğu gibi çağlarken bütün duygularınla, fikirlerinle, dürtülerinle o açıldığın, o güvendiğin kişiyle dedikodulu. Yoksa bir baya yani iyi ya da kötü belli bir hazırlıkla kafede oturup ice mokanı içerken yandaki masadaki kadını erkeği keserken böyle kasıntılı hareketlerin bilinç duvarların zirvedeyken ya o dedikodu değil. O bir çekiştirme. Çok paçoz vasat bir şey o. Gerçek dedikodu Şu an gece dedikodu yatmadan yüzüne girdin yalnız. ya kimse konuşmuyor bunları. Bak, Kimse konuşmuyor. gir YouTube'a dedikodu falan de herkes geyiğinde. Herkes komedisinde. Ama gerçekten hani bir buna şey dokunuyor biraz. Onu da çok üzerine gitmiyor tabii. O da belki bilinçli değil. İlber Ortaylı hani o şey mesele entelektüel tarihi dedikodu. Emrah Safa. Emre Sefa Hoca biraz yapıyor. Ama o da şeyini anlatmıyor. Tadını anlatmıyor. Nasıl yapılacağını, metodunu anlatmıyor. O da oradan kendisini anlatıyor. Tarihi dedikodu nedir anlatıyor. Ya da yapıyor. Direkt o tarihi dedikoduyu yapıyor. Ama onun lezzetini anlatmaya çalışmak, onun nasıl bir metodu var, onu şey yapmak hiç görmüyorum ben. Yani ki o da entelektüel bir dedikodu. Hani gene bizim şahıs dedikodusu, birey. O başka. Yani gerçekten başka. O yüzden arkadaş falan tırvırı. En güzel dedikodu hanımla yapılır delikanlılar. Bir an önce hayatınızın aşkını bilinçli bir şekilde bulun. Hayatınızda o aşamaya geçin. Şu anda özellikle 20'li yaşlarındaki delikanlı kardeşlerime sesleniyorum. Gençsiniz. Belli ortamlara giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ekonominiz de iyi olabilir. Allah daha çok versin. İster babadan, ister kendi bileğinizin hakkıyla. Gözümüz yok. Amma ve lakin emin olun o tat hiçbir şey değil. Geçici. Yani bir an önce kafa dengi hanımınızı bulun. Piyasadan çekilin.
ve gerçek lezzetlerin tadına varın. Hepsi yalan dolan. Kasıntı kadınlarla ya da genç kızlara söylüyorum, kasıntı adamlarla, ayak oyunlarıyla, zihin oyunlarıyla ilişki yürütmeye çalışmak, anlamaya çalışmak. Tamam, bir önceki videolarda iyikilerimde, keşkelerimde bunlardan ders çıkarmak falan diye anlattık ama siz bizim hatalarımızı yapmayın mesela. Bir adım öne geçin. Yani akıllı insan gerçekten neydi o? Akıllı insan kendi hatalarından ders çıkarır. Daha akıllı insan başkalarının hatalarından da ders çıkarır. Şimdi bak, biz hatalarımızı söylüyoruz, yapmayın diyoruz. Siz bundan birazcık bir feyz alın. Bir an önce o doğru kişiyi bulun. Piyasadan çekilin. Ne kadar erken o kadar iyi. Bir şey diyecekler. Hocam ben onu buldum da o beni istemiyor. Yok, istemiyorsa o değildir işte. Çok basit. Hemen kaç. Tabii istemiyorsa değildir. Çünkü o kişi gelince seni isteyecek. Çekilecek. Çünkü eli, kolu, hareketleri, kafa yapısı, zevkleri gitgide böyle bir içine kaçma hali. Bir olma hali. O geliyor zamanla. Özellikle birlikte bir şeyler ürettikten sonra da daha da anlaşılıyor, pekişiyor. Hani birlikte, hani illa borca harca eve kiraya girin demiyorum ama örnek veriyorum, bir puzzle alın. Başlangıç çalışın. Çok iyi. Beraber yapın. Bir kitap alın. Yarısını o okusun, yarısını siz okuyun. Merak ettiğiniz bir konuyu paylaşın ve ayrı ayrı kişilerden okuyup birbirinize anlatın. Ya da program ya da film, fark etmez. Entelektüel merakınıza göre. Hani hep ben kendi yapabildiklerimden örnek veriyorum ya da bir zanaat. Hani sen çok resimden, fotoğraftan, sosyal medyadan anlıyorsundur, sanattan anlıyorsundur. O sanatla ilgili bir şey paylaştın. Bunu yapan mesela arkadaşlarım Yani. var. Çok da güzel yapıyorlar. Çok iyi oluyor. Ya gerçekten birlikte bir şey üretmek gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Hani sizin o, hani daha önceki, çok önceki videoları da izlemenizi tavsiye ederiz. O neden çocuk sahibi olmamalıyız gibi bir video vardı. Aslında o çocuk sahibi olmak, belki orada değindik, belki değinmedik bilmiyorum. O çocuk sahibi olma meselesi, bir çift, doğru çift bir araya geldiğinde birlikte bir şey üretmeden duramaz arkadaşlar. Bir üretkenlik gerekir. Çünkü aynı mekanı, aynı zihni, aynı bütçeyi falan falan filan, aynı şeyleri paylaşan insanlar ortak bir şeyler de üretmeye meyyal olur. Mecbur hisseder kendini. Tabiat akar yani, böyle ruhun oraya akar. Elin, zihnin oraya akar. Hani bir şey paylaşmak, birlikte bir şey üretmek istersin. İşte o noktada gerçekten bilinçli bireyler bu dediklerimizden birini yapıyor. Bunları yapamayanların kaçış noktası çocuk. Hani adamla kadın bir şekilde evlenmişler. Ortak hiçbir noktaları yok. Duygu paylaşımları yok. Buna yönelik bir gayretleri yok. En kolayı çocuk. Çocuğu yapıyorlar. O ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Çocuk arada top gibi perişan oluyor. Ne o? Biz bir şey ürettik beraber. O duyguyu kandırmanın, o duyguyu bastırmanın adı aslında çocuk yapmak. Haliyle biz mesela, bize soruyorlar bazen, işte bu kadar uyumlusunuz falan. Ya çocuk da olurdu ya, gerek, hiç hissetmiyorsun o yoksunluğu. Çünkü her sene bir çocuk gibi bir şey oluyor bizde. Bir sene benim tezim oluyor. Bir sene YouTube kanalı oluyor. Bir sene başka bir mecramız oluyor. Bizim sürekli bir üretim halimiz oluyor. Ve hiç Sıkılacak vaktimiz olacak. hiç sıkılacak vaktimiz olmuyor. Çok eğleniyoruz. Bazen pasif eğlence dediğimiz şeyler. Sırf birlikte yatakta oturup bütün gün, yatakta uzanıp bütün gün bir şey hakkında sohbet etmek bile bir üretim haline geliyor. Evet. Öyle şeyler yapın. Bir an önce bunun piyasadan çekilin. Yani o bardan kaldırdığınız neydi? One night stand mi diyorlardı gençler. O kızlardan alacağınız lezzet, hazla alakalı bir şey değil bu delikanlılar. Şu anda abi şey diyorlar bana, senin için geçmiş falan filan diyorlar. Şöyle elimi masaya küt diye vuruyormuşum. Gençler, öyle değil o iş. Yani bak, şimdi bura çok nezih bir yer. Hanımın yanında beni konuşturmayın. Onları sonra Yani öyle bir şey değil. Siz beni dinleyin. Daha iyi diyorum. daha iyi diyorum. Hanım iyidir. Hanım iyidir. Evet. Senin sonradan kıymetini anladığın bir şey var mı? Ne oldu, öyle bir baktı ki. Benim sonradan kıymetini anladım. Hep hanım işte, kıymet. Benim de sensin. Hanım önemli. Yani. O zaman bitirelim mi? Bitirelim. Tamam. O zaman gene sen kapat. Tamam. Evet. O zaman kolay gelsin.